Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni maceramızla birlikte sizlerleyiz. Merhaba arkadaşlar. Küçük Vadi'nin de bahsetmiş olduğu gibi harika bir noktaya geldik. Gelmiş olduğumuz bölge arkadaşlar zamanında Osmanlı beyliklerin keşfedip uzun yıllar burada hüküm sürüp yaşadığı bir nokta. Gelmiş olduğumuz noktada güzel bir sinyal keşfi yaptık. Güzel bir işaretler yakaladık. Alan taramamızın sinyal alması sonucunda sizlerle paylaşmak için hemen kayda girdik. Bu kaydın şerefine arkadaşlar şöyle güzel bir like verirseniz seviniriz. Çünkü sizlere ne yapıyoruz arkadaşlar? Define izlerini, define işaretlerini ve definenin hangi işaretler sonucunda nasıl çıktığına dair güzel kanıtlar oluşturuyoruz. Bunları sizle paylaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz maceraları sizle paylaşıyoruz. O yüzden like'a hak ettiğimizi düşünüyorum. Doğru mu? Aynen. Şimdi arkadaşlar ben size işaretleri göstereceğim. İşaretlerden sonra da alan taramamızda tekrar sinyalimizi kontrol edeceğim. Diğer cihazlarımızda da kontrol edeceğiz. Eğer emin olursak ne yapacağız burada? Çalışmamızı başlatacağız. Küçük Vadi'nin de dediği gibi. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta biraz enteresan bir nokta. Size onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bölgemizin fiziki bir yapısını göstermek istiyorum. Küçük Vadi gel bakalım babacığım. Şimdi sana el veriyoruz. Sana bu işi öğretiyoruz. Doğru mu? Aynen. Bana şu işaretleri böyle uzman bir şekilde anlat bakayım. Şimdi şurada bir tane oymamız var. Oyma var. Bak burada kanallar var. Oksitlenmiş taşlar var ve katman katman şekiller var. Görüyor musun? Aynen. Bak katman katman şekiller var. Şurada bir kare şeklinde bir yapımız var. Muşla çizilmiş arkadaşlar. Bakın. Burası doğalmış. Geri kalanı muşla yapmış. Kesme var. Oyma var. Şurada da oyma var. Bak şuradaki enteresanlığa bakar mısın? Şimdi say bakayım şurada kaç tane taşı yan yana koymuşlar ve horasan dökmüşler üzerine. 3 tane taş. 1 2 3 4 5 ve 6 tane taşı yan yana koymuşlar arkadaşlar. Ortaya bir tane kabartma çıkarmışlar. Altını yontmuşlar. Kare şeklini almışlar. Şurada da Evet. var. Şurada da bir yön işareti vermişler arkadaşlar. Bakın yön işareti vermişler. Şimdi gelmiş olduğumuz noktadaki taşımızın doğal yapısı dışında insan elinin değmiş olduğu bütün detayları size gösterdik. Bak şurada bir birleştirme var. Evet, birleştirme var. Altındaki şu taş var ya. Evet. Şu kısmı görüyor musun babacığım? Burası. Evet. Bak şuradaki kare şeklindeki kısım oraya daha sonradan büyük ihtimalle eklenmiş bir kısım. Şimdi gel şöyle. Şimdi cihazlarımızı falan kurduk arkadaşlar. Alan taramamızda da sinyal aldık. Görüyorsunuz. Şimdi alan taramamızı bir getir babacığım bana. Bir alan taramamızda buranın ilk sinyal almış olduğumuz noktaya bir bakalım. Al sen kameramızı. Şöyle güzel bir açıya git. Tamam mı? Tamam. Şimdi oksit modundayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alan taramamızı hemen oksit modunda hareket ettiriyoruz. Hangi dönem demiştik arkadaşlar? Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde hangi zaman dilimi buralar ele geçirilmiş ve yaşanmış? Beylikler. Osmanlı beyliklerinin olduğu dönemler arkadaşlar. Bir zamanlar Osmanlı beylikleri öbek öbek kabile kabile yaşadıkları bir zaman dilimi var. Oba O oba. zaman da aynen. Ya oba oba değil de kabile kabile yaşadıkları bir zaman dilimi vardı. O dönemden kalma bir güzel bir noktadayız. Yani burada da tarih hemen hemen had safhada diyebiliriz arkadaşlar. Hemen hemen her baktığımız noktada bir tarih izi yakalama şeyimiz var. Hemen ne yapıyoruz? Oksit modundayız. Açtık arkadaşlar. Bak frekans ayarı yaptı. Kendini attı şey arkadaşlar sol tarafa. Sol tarafta şöyle bak yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Bakın sinyale ilk almış olduğumuz sinyalde burasıydı arkadaşlar. Buradaki sinyal noktasına yaklaşınca cihazın vermiş olduğu tepkime harika. Şu an gerçekten çok güzel, güçlü bir sinyal veriyor. Hemen ne yapıyoruz? Altın moduna çekiyoruz. Altın modundayız. Kaldırdık altın modunda tekrar. Aynı güçte, aynı
güçlü sinyal frekansında dönmeye devam ediyor. Çünkü oksit ve altın hemen hemen aynı arkadaşlar. Oksit değerlinin toprağa salmış olduğu öz değeri toprakta algılama frekansı gibi düşünün. Altın da arkadaşlar değerli olduğu anlamına geliyor. Boşluk modunda bakacağım. Boşluk modunda da Az bir sinyal var. çok az bir şekilde sinyal verdi. Bir tur attı. Dur bakın tamamlayacak mı? Yok. Boşlukta da yok. Mineral modunda bakacağım arkadaşlar. Biraz kayalık bir alanda olduğumuz için bazen mineral modunda bakma gereksinimi duyuyorum. Niye döndü? Çünkü tam oturmadı. Mineral modda herhangi bir tepkime yok. Evet. Geçen geldiğimizde hava nasıl sıcaktı fark ettin mi? Bak bu sefer biraz daha serin yani. Evet. Bronz modunda bir bakalım mı? Bakalım. Bronz. Bakalım. Ya şimdi modlar var. Bir de bronz modunda kaldıralım bakayım. Tepkime verecek mi? Ya bir sürü motor da bayağı zamanımızı alır. İzleyenler sıkılır. Bronz modunda tepkime veriyor, görüyor musun? Aynen. Arkadaşlar model 16 gerçekten güzel. Bakayım oksit, mineral, gümüş. Gümüş modda bakalım mı? Olabilir. Kaldırıyorum. Gümüş moddayız. Vallahi bir sinyal aldı ama değerli olduğu için hareket ettiriyor sadece. Ama güçlü bir sinyal yok yani. Bak. Sadece Alan değerli tarama olmuş. deyince aklına bir şey geldi mi? Ne geldi mi babacığım? Yeni bir şey. Ne gibi? Şey mi? Kışa doğru gibi. Ha, şey. Yeni model gelebilir mi? Yok, yeni model değil de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni model değil de bazı alan taramalar geliştirilecekmiş. Yani sadece bu rivayetten bahsediyoruz arkadaşlar. Bu cihaz biraz daha geliştirilip nasıl diyeyim size, hem mekanik hem elektronik tarzında çalışması sağlanacakmış. Biraz daha geliştirilebilirmiş diye duyduk ama tabii bu zamana bağlı bir şey. Takipteyiz. Ben cihazımdan memnunum. Model 15'ten de memnundum. Allah razı olsun yani Model 15'i üretenlerden. Çok güzel sonuçlar aldık. Model 16 harika sonuçlar verdi. Kullanımı çok kolay. Bunun bir üst kademesi de geliştirilirse bakacağım arkadaşlar, takibinde kalacağım. Gerçekten hoşuma gider, işimi görür, benim işimi daha da kolaylaştırırsa giderim ondan alırım ama sadece duyumlarla alakalı. İnşallah ne diyoruz? İnşallah en güzelini üretirler de biz de arazide zorlanmadan Ya gene zorlamıyor. görürüz. Tabii ona Model 16 her türlü benim işimi görüyor da tabii ki şey yaparız. Şimdi öbür cihazlarla bir bakalım. Şu cihazlarımızı getir babacığım. İşaretler de var ya, yemin ediyorum canavar canavar. Ha? Aynen. Bak özellikle şurası çok dikkatimi çekti benim. Değil mi? Benim de. Bak kare şeklinde, yani bu odayı simgeliyor aslında, biliyor musun? Şimdi eğer tabii cihaz açtın mı? Aşağı. Eğer bu odayı simgeliyorsa şöyle diyeyim sana, burada Mezar odası gibi bir şey olabilir mi? olma ihtimali yüksek. Anladın mı? Ne diyorsun? Olabilir. Niye olmasın? Açtın mı geri dördümüzü? Onu da açtım. Şimdi şeyi ver bana babacığım. Dedektörümüzü ver. Dedektörümüzü bir kontrol edelim bakalım. Ver. Eyvallah. Şimdi toprak analizi yapalım mı? Yapalım yapalım. Şimdi onay tuşumuza bastık arkadaşlar. Şimdi Aziz'in bazı ayarlarını yapamayan arkadaşlar varmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey, ana menüye girdik mi? Onay tuşumuza bastık. Işık ayarı sizi çok da ilgilendiren bir şey yok. Aşağı indik, ses ayarı da sizi ilgilendirmiyor. Arama ayarı arkadaşlar. Arama ayarına giriyorsunuz. Bir dakika. Arama ayarına girdik. Onay tuşuna Arama bastık. ayarı o şey, hassasiyete girmen lazım. Tamam. Okey diyoruz. Niye girmiyor arama ayarı? Hassasiyete girdik. Hassasiyet. Arama ayarına niye girmedi? Hassasiyet Arama ayarı arkadaşlar. dediği zaten o bütün materyaller oluyor. Böyle. Bizim makinenin bunu
bazı şeyler sorduğu için, aboneler sorduğu için söylüyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Bizim cihazın seviye ayarı 6'da. Genelde 6'da kalıyor. 7'deydi aslında. Sen az önce yanlışlıkla şey yaptın. Ne olsun. Ama 6, ayarlamıştım. 5 de olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Biz genelde 6, 7 gibi kullanıyoruz. Onay tuşuna bastık mı? Otomatik aramaya geçelim. Girdik otomatik aramaya. Otomatik aramada arkadaşlar. Hadi onu da geçtik. Tekrar şeye geçiyoruz. D hesaplama diyor. Derinlik hesaplama. Bunu çok fazla kullandığım bir şey değil arkadaşlar. Bunu araştırırım. Size tekrar bununla alakalı bilgi veririm. Bunu da şimdilik atlıyorum. Onay dedik. Şurada en boy olarak vermiş. Hani buradaki şeyin Ya bak mesela arazinin sen çapı işte falan. derinliğin veya ne bileyim tahmini Tamam, bir derinlik ayarlayalım. gireceksin. Ayarlayalım. 5 metre değil de bir dakika. Mesela 5'e 5 diyeceğim, o sana tahmini malzemenin kaç derinde olduğunu söyleyecek. Aynen. Dur. bakalım. Hesaplama gibi bir şey baba bu. Tamam, şunu 1 metreye çekiyorum ben. Tamam. Bak 1 metre 60 santim. Hayır 100 95 santim dedi. Maksimum 95 oldu. Tamam. Yukarı çıkmamız lazım. 80 santim. Ha mesela 80 işte sen Tahmini derinlik dedik. 80 santim verdik. Bakalım 80 santimde bize sinyal verecek mi? Hep beraber görelim. Evet. Şöyle %43 oranında ne yaptı? bu Bir sinyal verdi. Onay tuşumuza bastık arkadaşlar. Ayrım aldık. Ayrımda ne diyecek? 160 derece. %60'larda ne yaptı? Bir şey yaptı. Sinyal verdi. Hadi ona da onay dedik. Otomatiğe alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Otomatikte değerli %90 oranında sinyal verdi. Onay tuşumuza bastık. O şey, o D hesaplama dediği şey Toprak şu ayarı. yeraltı görüntüleme gibi işte bir Aynen. şey Bir de görüyorum. toprak ayarımız var. Toprak ayarına bastık. Toprak ayarı zaten stabil arkadaşlar. Standart. Onu da geçtim. Bildiğimiz bir şey. Aynen. Ona da onay tuşu dedik. Şimdi tekrar ayarlara giriyoruz. D hesaplama diyoruz. Girdik. Zaten bu otomatik kendi şeyine geliyor. Onay tuşuna bastık. Onay tuşuna bastık. Onay tuşuna bastık. Çıktık. Çık. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde bütün materyallerde baktık. Ayrımda baktık. Harika bir Sonuç aldım. sinyal yakaladık. Şimdi pinpointer modunda buraya bir bakalım. Bakalım pinpointer'de ne diyecek. Arkadaşlar bu kadar cihazlarla kontrol etmemizin sebebi, eğer burada çalışacaksak Garanti boşuna alalım. çalışmayalım. Değil mi? Aynen. Gel bakalım. Ne diyor? Oo, %89, %89, 91, 92 oranında, yaklaştır kuzum. 91, 92 oranında bir sinyal kaptı. Doğru mu? Evet. Hemen buradan çıktık. Telefonu sana vereyim. G Portal 5. Bir dakika. Ana sayfa. Bağlandı. Zemin tarama başlat. Al babacığım. Kaça kaç yaptın? 5'e 5 yaptık. 5'e 5'te buraya bir bakalım bakayım. Başlıyoruz. Başla. 1 2 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Sonuç Allah, güzel kırmızılık çıktı. güzel bir kırmızılık çıktı. Aynen. Hem de ortalara doğru böyle. Ver bakayım babacığım bana. Şöyle iki noktada kırmızılık verdi. Şurada. Şöyle gösterelim. Derinlik ölçüm. Evet, şöyle güzel bir kırmızılığımız var. Şöyle grafiğine de bakarsak. Harika Şu kontrol bir- haritasının derinliklerine baksana. Evet. 2100. Yanlış Ya. oldu. Yanlış yaptık. Geri diyeceğiz. 2100 gibi bir değer vermiş. Şurada mavinin olduğu yerde de
1750. boşluk. Bu değerleri neye göre veriyor? Sana göre. İşte ne bileyim boşluğun. Bunları çözmek lazım aslında. Biz kırmızılığı bulduk mu tamam. Bizim için olay bitiyor aslında ama o yaklaştırıyor ya. 2550 oranında Aynen. bir şey var. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sen bunu al. Ben şuranın pointerle bir şeyine bakayım. Eldivenlerim falan nerede benim? Orada var. Çekici ihtiyaç duyarsak alırız. Devremiz nerede bizim? Devre de orada. Nerede ihtiyaç duyarsak alırız. Hı. Pointerimiz. Tamam. Gel bakalım. Var mı burada bir şeyler? Olabilir. Bakacağız. Şu dursun şurada. Önceden senin şeyin vardı ya. Ne babacığım? Pointer beline taktığın bir tane şey vardı. Onu niye kullanmıyorsun? Eşofman kullanıyorum ya. Eskiden pantolon giyiyordum. Eşofman daha rahat olunca eşofman giymeye başladım. Araziye çıktığımda. Anladın mı? Ondan dolayı şu pointer bir sinyal almadık. Burayı açacağız bakalım. Şu işaretlerimizin olduğu yere. Kırılır mı lan bu? Ne bileyim dene. Yapıştırma dedik ama dur bakalım ne çıkacak. Kırılıyor aslında biliyor musun? Hı. Fark ettin mi? Aynen. 4 parça. Bak, Bak 4 parça farklı çıkacak. yapıştırma demiştim sana. Aynen. Haklıymışsın. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Gel şuradan yandan bak. Nasıl ayrılıyor. Aynen. Çekici getirip şuraya bir tane vur. Dur bakalım. Yavaş yavaş. Gördün mü nasıl yapıştırmışlar? Aynen. Bak. Kama gibi biliyor musun taşı? Evet. Burada bir sinyal var mı acaba? Allah bir sinyal beklerdik ama yok. Maalesef. Hadi bismillah. Ya ben beklemedim. Niye? Çünkü oradan sinyal almadık ki. Bilemezsin. Kayada belki tılsım vardı. Tılsımı bozduk. O da olabilir. Şuradaki yumuşaklığı değil mi? Hı. Burası da şey gibi. Orasanlı. Aynen. Baba. Görüyor musun? Burada çürümüş bir nokta yakaladık. Büyük ihtimalle de boşluğu burada ayırıyor. Toprak mı çürümüş? Yok ya ağaç kökü çürümüş sanki. Baksana ağaç köküne benziyor bu. Aşağı bakalım. Var ya o kadar yumuşak bir toprağa denk geldik ki. Bak 5 dakikada dibi gördük. Pointeri versene. Var mı bir şey? Bak şurada çürümüşlük devam ediyor. Gördün mü? Hı. Evet. Şurada kapak taşı var. Boşluk var altı. Aynen. Bana göre kapak taşı gibi geldi ama yanlış mıyım? Olabilir Allah. Her şey olabilir. Değil mi? Aynen. Tut bakalım
Tutalım şunu şurada. Ah. O kapak taşı mı acaba? Büyük ihtimalle. Ama Horasan aldığı çok belli. Bak. Görüyor musun? Aynen. Bak. Hadi buna Horasan deme hadi. Bu Horasan değil mi şimdi? Horasan. Ya. Bak şurada devam ediyor. Aşağı doğru gidecek. Belli. Ay ay. Vallahi iyiymiş. Ne diyorsun? Aynen. Yorulduk. Ah. Şimdi arkadaşlar Horasan çıktı buradan. Şey de çıktı. Çürümüş toprak. Ağaç kökü de çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Çürümüş ağaç kökü neden çürür? Onu bir düşünelim. Sence ağaç kökü neden çürür toprağın altında? Kökünden ayrılmıştır. Kökünden Ya ayrılma ağaçtan değil. ayrılmıştır. Ağaçtan ayrılma değil. Şimdi ağaç kökü toprağın altında beslenmeye devam eder normalde. Ama buna başka bir şey etken ediyorsa o çürümeye başlar. Horasan. Horasan harcının dökülmesi büyük ihtimalle onu ne yaptı? Çürümeye yüz tuttu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki kazımıza kontrollü bir şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Belim ağrıdı ya. Bakalım burada bir güzellikle karşılaşabileceğiz mi? Ne diyorsun? Dizinin üstüne otur öyle yap. Öyle eğileceğim. Horasan şu tarafa doğru gidiyor bu arada. Evet. Of, elime değdi. Devre neredeydi? Burada. Bak şu tarafa doğru çıkıyor iniyor. Yaklaş bak bu tarafa. Şu levyenin ucuna doğru aşağı doğru iniyor. Pointerle bir kontrol edeceğim ben şimdi orayı. Eldiveni giysene ama. Dur babacığım. Şu çekicimiz neredeydi? Şu çekici getirsene babacığım beni. Al murç da lazım olur belki. O murcu değiştirecek miyim? Değiştireceğiz. Bana hatırlatsana Burcu. Tamam giderken hatırlat. Tamam. Hı hı. Şurada kırılacak mı diye baktım ama pek kırılacak gibi de durmuyor. Anladın mı? Hı hı. Yumuşaklık var ama kırılmaya pek yanaşmıyor. Dur bakalım ne olacak. Horasan mı acaba? Büyük ihtimal.
ihtimalle. Pointer nerede? Yaklaş. Oo. Yaklaş babacığım. Gördün mü? Evet. Şu bölgede bir sinyal var arkadaşlar. Bak bakalım. Gördün mü? İşte burada, işte burada. Oo. Ha, aslanım. Yordu bizi sıcakta. Şuna bak, şuna. Bakalım nasıl bir Neymiş güzellik acaba? çekecek. Geliyor. 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 Geldi. Aslanım benim be. Acaba ne? Bakıyoruz. Başka bir şey var mı? Oo. Baksana taşlara. Oo. Gel bakalım. Mükemmel ya. Ver bakalım babacığım. Taşlara bak, yeşil yeşil. Evet. Bayağı da oksitlenmiş. Baksana. Oo. Harbiden değerli taşlarla dolu bir şey. Yaklaştır bakayım taşlara. Matara gibi. Evet. Değerleri ne olacak? Bayağı yosunlanmış ama oksitlenmiş ıslandığından dolayı. Toprağın altına yosun olur mu? Tabii yosunlaşabilir. Oksitlenir, paslanır, çürür. Her şey olur. Baksana şuna. Taşların güzelliğine bak. Yaklaştır. Hangi döneme ait? Tabii ki Osmanlı. Değil mi? Aynen. Harbi diyorum Osmanlı. Bak detaylara bak. Yaklaş. Osmanlı'nın kuruluş dönemlerine gibi, hani beylikten devlete geçiş Bu vardı ya. Osmanlı beyliklerine ait harika bir obje arkadaşlar. Büyük ihtimalle Osmanlı sultanlarından kalma değerli objelerden bir tanesi. Biliyorsunuz bu tarz değerliler hediye olarak sultanlardan krallara, krallardan kraliçelere, işte şeylere, prenslere, prenseslere falan sunulan değerli, kıymetli hazineler şeyine giriyor arkadaşlar, sınıfına giriyor. Bu da büyük ihtimalle o parçalardan bir tanesi, sürahi şeklinde ve obje şeklinde yapılmış. Ama ucu delik değil, sürahi Aynen. gibi ama. Ucu delik değil. Bu büyük ihtimalle Süs. değerli eşyalarla tasarlanmış bir süs eşyası. Zarar görmemiş değil. Mesela bunun büyük ihtimalle kapağı varmış, kırılmış. Ha, ciddi bir hasarı yok. Aynen, çok ciddi bir hasarı yok ama şurada bir yapışkan çatlamasından kaynağından atmış. Aynen. El işlemeli arkadaşlar. Osmanlı döneminden kalma harika bir obje. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Doğru mu? Küçük Vadi. Aynen bak. Sen ne diyorsun? Aa, güzel bir parça. Süs tahmini. eşyası. Senin tahminini soruyorum, tamam mı? Hı. Bugüne kadar çıkan değerli eşyalarla alakadar olduğumuz için tahmini piyasa değeri nedir? Yüzü geçmez gibime geliyor. Yüzü geçmez gibime mi geliyor? Yani 100 100, 110, 120 maksimum. Arkadaşlar, piyasa değeri 100, 120, 130 o civarda diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki son sözü müze müdürlüğü söylüyor. Bizim olayımız orada bitiyor çünkü. Müze müdürlüğünün vermiş. Müze müdürlüğü mesela 150 lira gibi bir rakam söylese tarihi değerinden dolayı. Bunun %40'ını hesaplayacaksınız arkadaşlar. Bu objeden bize kalan %40'lık bir pay. O yüzden ne diyoruz? Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maceralarımızı kaçırmayın. Takipte kalın. Başka? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar.
demiyorum. Kanalımıza abone olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Zaten yeterince bilgi aldılar. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.